Herkese merhabalar. Ağır Siklet Box kanalına hoş geldiniz. Yeni bir pazar sohbetiyle yine karşınızdayım. Tabii bir hafta boyunca ağır siklette nasıl gelişmeler oldu, yaklaşan maçlar ve haberlerle birlikte bu videomuzda sohbet niteliğinde sizlerle beraber olacağız. Dilerseniz çayınızı kahvenizi aldıysanız hemen başlayalım. Bob Arum, Top Rank'in patronu, Tyson Fury, Alexander Usyk rövanş maçı hakkında bizlere bilgi verdi Cuma günü. Ayrıca Tyson Fury ile Anthony Joshua arasındaki karşılaşmanın ne zaman yapılacağından bahsetti. Nerede yapılacağı büyük oranda zaten belli. Wembley Stadyumunda İngiltere'de olacak bu karşılaşma. Evet, Tyson Fury ile Alexander Usyk arasındaki karşılaşma Bob Arum'un söylediğine göre there is a rematch clause and Tyson has exercised the rematch clause and that fight will take place either at the end of the year or the beginning of next year diye söylemiş. Yani bu yılın sonunda ya da önümüzdeki yılın başında bu karşılaşmanın yapılmasını beklediğini söylemiş. Zaten Tyson Fury'nin de rematch clause'u yani rövanş maddesini aktifleştirdiğinde bizlere burada söylemiş ve potansiyel olarak yani yıl sonu ya da önümüzdeki senenin başında bu karşılaşmanın yapılmasını beklediğini bizlere söylemiş oldu. Tabi Anthony Joshua ile Tyson Fury arasındaki karşılaşmayla alakalı da yine konuştu. Next year, win or lose, whatever happens, that fight is something that has to happen because there is so much talk about it in the UK. Zaten geçen hafta da bunu söylemiştik. Herhangi bir şekilde Tyson Fury yine de yenilse, kazansa da Alexander Usyk'e karşı her ne olursa olsun bu maç kesinlikle İngiltere'de olacakmış. Çünkü bu maçla alakalı İngiltere'deki hayranlar çok fazla konuşuyorlar. Bu maçı istiyorlar gibisinden söylemiş. I would be very very surprised if that fight didn't happen at Wembley by the mid 2025. Yani diyor ki 2025 yılının ortasından önce bu karşılaşmanın yapıldığını görmezsem çok büyük şaşırırım diye söylemiş. Evet. Yani 2025 ortasında bu karşılaşmanın mutlaka bizlerle olacağını söylemiş. Yani buradan şunu anlıyoruz. Tyson Fury Alexander Usyk'le diyelim ki Aralık'ta ya da Ocak'ta karşılaştı. Mayıs ya da Haziran gibi de Anthony Joshua ile UK yani Birleşik Krallık'ta karşılaşmasını Wembley Stadyumunda yapıyor olacak diye tahmin ettiğini söylemiş Bob Arum. Şimdi buradan diğer bir haberimize geçelim. Alexander Usyk asks IBF for an exception to maintain his undisputed crown. Yani diyor ki Alexander Usyk IBF'ten kemerini hani çıkarmaması için bir istisna talep etmiş. Şu anda biliyorsunuz tartışmasız şampiyon Alexander Usyk ve kemerlerden bir tanesi de IBF kemeri. Dolayısıyla bu kemerin hemen kendisinden çıkmasını istemiyor Alexander Usyk ve IBF'e böyle bir talepte bulunmuş. Egis Kilimmas demiş ki we are waiting for a decision to be made. I think it's more important for Tyson Fury now, not for Alexander diye söylemiş. Bence bu demiş Alexander için değil, şu anda Tyson Fury için daha önemli. Çünkü rövanş maçında tekrardan bütün kemerlerin ortada olması için yani onu kastetmiş. Tyson Fury için daha önemli diye böyle bir açıklama yapmış Egis Klimas. The rematch, the clause was so both guys had the chance to be undisputed. I hope the IBF are going to make the right decision. Yani diyor ki umuyorum ki
IBF doğru kararı verecektir ve tekrardan hani undisputed, tartışmasız bir şampiyonluk maçı olmasını hesaba katar diye söylemiş. Yani iki boksör açısından da tekrardan zaten Alexander Usyk şu anda tartışmasız şampiyon ama Tyson Fury'nin tekrardan tartışmasız şampiyon olma şansı olabilir diye burada söylemiş Egis Klimas. Evet, buradan bir sonraki haberimize geçelim. Who are the leading contenders chasing down Usyk and Fury? Burada diyor ki Alexander Usyk ve Tyson Fury'yi takip eden zorunlu rakipler kimler? Tabii ki en başta Anthony Joshua geliyor. Fotoğrafta da gördüğünüz gibi. Joshua biliyorsunuz ki son karşılaşmalarında güzel bir performans gösterdi. Yılda 4 maç yaptı. En sonunda Francis Ngannou'yu yenmişti. Dolayısıyla şu anda WBC'de 1 numarada bulunuyor ve en tepedeki Alexander Usyk ve Tyson Fury'nin zorunlu rakipliği açısından ilk sırada bulunan isim Anthony Joshua. Middle of the pack yani orta sıralardan takip eden kim? Bu en tepedeki boksörleri tabii ki Joseph Parker. Parker biliyorsunuz hem Zhilei Zhang'i yendi hem de Deontay Wilder'ı yendi ve sıralamalarda da bayağı bir yükseldi kendisi. Dolayısıyla Parker da önemli bir konumda bulunuyor. Onun dışında Agit Kabayel'den yine bahsetmiş. Andy Ruiz'den bahsetmiş. Filip Hrgovic tabii ki yine söylenilen isimlerden bir tanesi ama Hrgovic'i ben zaten söyledim. Daniel Dubois maçından sonra Hrgovic belki de yani bu kadar konuşulmayacak. Yine Daniel Dubois'e de söylemiş burada. Yani orta mesafeden en tepedeki adamları takip eden boksör olarak. The Next Generation yeni kuşak olarak da Jared Anderson'ı söylemiş. Yine Daniel Dubois'ı söylemiş. Moses Itauma'yı söylemiş. Fabio Wardley ve Frazer Clark yine onları takip ediyor. En uzaktan takip eden de en uzak contender'da Dillian Whyte. Zaten Dillian Whyte defalarca artık yaptı. Yenildiği için. Çok da öyle yakından bir takibi yok. Bana göre de Dillian Whyte zaten bir daha kemer maçı göremez. Bir sonraki haberimize geçelim. Michael Hunter hopeful for bigger fights but focused on Cassius Chaney. Biliyorsunuz ki 7 Haziran'da Hard Rock Casino'da Florida'da Cassius Chaney ile beraber karşılaşacak Michael Hunter. Ve bu karşılaşmayla alakalı yine söylemiş ki yani benim önümde şu anda bu karşılaşma var ama işte daha iyi isimlerle ileride karşılaşmak istiyorum gibisinden konuşmuş. Ayrıca Tyson Fury ile Alexander Usyk maçı hakkında da yine yorum yapmış. The fight Tyson Fury and Alexander Usyk fought was good. Hunter said, I think the right man won. But I'm not here to focus on that fight. I'm here to focus on my fight because that is what's in front of me. Yani diyor ki Tyson Fury ile Alexander Usyk arasındaki maç güzeldi. Bence diyor doğru adam kazandı bu maçı. Ama benim odaklanmam gereken maç bu değil. İşte Cassius Chaney karşılaşması diye bizlere söylemiş. Tabii Michael Hunter'ın da artık yaşı ilerledi. 35 yaşına geldi. Gerçekten Michael Hunter son belki de şeylerini yaşıyor ağır siklette. Birkaç iyi maçta bizlere gösterecektir ama devamında eğer üstteki isimlerle karşılaşırsa yani işte Joseph Parker gibi işte kim diyebiliriz mesela işte Zhilei Zhang mesela gibi işte Daniel Dubois gibi yani bu ayarda boksörlerle karşılaşırsa bence Michael Hunter artık eski hızı da yok.
kaybedecektir diye düşünüyorum ama Michael Hunter'ın belli bir tekniği vardır, belli bir hızı vardır. Gerçekten fena bir boksör değil diye söyleyebilirim. Yanılmıyorsam WBO'nun ikinci kemeri için ringe çıkacak Cassius Shane ile Michael Hunter ve eğer bu kemeri kazanırsa WBO sıralamalarında da yükselebilir ki bence bu maçı Michael Hunter sayıyla alacaktır diye düşünüyorum. Bir sonraki haberimize geçelim. Joe Joyce and Derek Chisora meet at the O2 in July. Temmuz ayında Joe Joyce ile Derek Chisora maç yapacaklar O2 Arena'da İngiltere'de 27 Temmuz tarihinde. Tabii ki Joe Joyce geri dönmek istiyor artık. Zlezeng'e 2 kere yenildikten sonra bir maç yaptı sadece ve onu kazandı. Şimdi de sırada Derek Chisora var sanırım. Derek Chisora da artık bayağı bir yaşlandı. Bu maçla birlikte de emekli olur diye düşünüyorum. Zaten hani Joe Joyce'un tekrardan sıralamalarda yükselmesi için Derek Chisora gibi isimli bir boksörle ringe çıkması gerekiyordu ama Derek Chisora maçı ona çok fazla bir şey kazandıracağını zannetmiyorum ben. Şimdi buradan bir sonraki haberimize geçelim. 6 Haziran'da özür diliyorum 6 Temmuz'da Johnny Fisher ile Alen Babic karşılaşacak. Biliyorsunuz Babic Hırvat bir boksör. Lucas Rozanski'ye yenilmişti 2023 yılında. Arkasından Steve Robinson'ı yendi bu yılın Mart ayında. Çok az maç yapıyor son yıllarda. Diğer taraftan Johnny Fisher İngilizlerin genç boksörü. Moses Itauma kadar olmasa da o da yetenekli, fena bir boksör değil açıkçası. Tekniği belli bir düzeyde. Ve ben Johnny Fisher'ın boksa karşı tutkusunu beğeniyorum. Ama dediğim gibi çok üstteki isimlerle karşılaşırsa bence kaybedecektir. Ama yine de Johnny Fisher'ı maçlarını izlememiz gerektiğini ben düşünüyorum. Nispeten heyecan veriyor yine Johnny Fisher. En azından mücadele ediyor maçlarında. Güzel maçlar çıkartabiliyor. Evet, bu haftaki haberlerimiz bu şekilde. Kanalımıza yeni katılan, abone olan arkadaşlara hoş geldiniz diyorum. Lütfen kanalımızı arkadaşlarınızla paylaşın, dostlarınızla paylaşın. Gerçekten çok güzel bir atmosfer oluştu. Daha da güzel olacağını ben düşünüyorum. Kanalımızın topluluk sekmesinde sizlere bilgiler aktarıyorum, sorular soruyorum. Burada görüyorsunuz Deontay Wilder, Zlezeng ve Daniel Dubois, Filip Hrgovic maçlarına eğer bu anketlere katılmadıysanız lütfen oy kullanınız. Gerçekten topluluğumuzun maçları bilmekteki oranı gittikçe yükseliyor. Daha da yükselecektir. Alexander Usyk karşılaşmasını %68-69'a yakın Usyk'in alacağını söylemişti kanalımız topluluğu ve zaten böyle de oldu. Maç sonuçlandı. Evet, bu videodan sonra artık çarşamba günü Daniel Dubois ile Filip Hrgovic arasındaki karşılaşmanın analiziyle sizlerle olacağım. Çarşamba saat 18'de. Tabii ben Filip Hrgovic'e sürekli balon diyorum. Detaylı bir yine video yapmaya çalışacağım. Bunlardan dolayı videoları iyi takip etmenizi öneriyorum. Kanalla alakalı ve bu video ile alakalı sorularınızı, yorumlarınızı lütfen aşağıya yorumlar olarak bırakırsanız sevinirim. Gerçekten güzel bir atmosfer oluştu. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.